Hanımlar beyler 8'de sağlık en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Hepinize güzel bir gün diliyorum. İyi sabahlar diliyorum. Çok değerli bir hocam var. Bugün tüp bebek tedavisi konuşacağız. Anne adayları, ebeveynler, herkes TV8 ekranları başına. Kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı doçent doktor Serkan Oral şu anda yayın konuğum. Serkan hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. İyi sabahlar olsun. Çok teşekkür ederim size de. Bugün tüp bebek tedavisi konuşacağız. Her zaman, her günde konuşsak tüp bebek tedavisi her zaman izlenir hocam. Öyle mi? Ne Evet, güzel. çok ne mutlu izlenir. bize. Ülkemizde de sizler sayesinde çok büyük bir başarı oranımız var, haberdarım. Gurur Teşekkür duyuyorum ederiz. Çok sağ olun, çok bu mersi. durumdan dolayı sizlerle. Hocam tüp bebek tedavisi için en iyi zamanlama ne zamandır? Gençken. Evet, aslına Tren bakarsanız... kaçıyor değil mi hocam? Yani şöyle, gençlik tabii çok göreceli bir kavram. Yani tabii ki biz 45 yaşındaki bir kadına genç değilsiniz diyemeyiz. Fakat biyolojik olarak gençlik başka bir şey. Yani doğurganlık dönemi 22 ile 35 yaş arasında maksimum ideal yaşı bu. Tabii bu periyot içerisinde kadın evli olmayabilir, bu dönem içerisinde çocuk istemiyor olabilir ya da bu dönemde bir çocuk sahibi olmuştur ama daha sonra çocuk sahibi olamıyordur. Peki onlarda ne yapacağız? Zaman kaybetmemek, en önemlisi bu. Şimdi bazı bakış açıları var. Tüp bebek tedavisi öncesinde önce şunu yapalım, önce şu aşamalardan geçelim gibi. Fakat tüp bebek tedavisinin ihtiyaç olduğu kesinse o zaman kaybedilen her döngü bence yazık. Çünkü kadının yumurta rezervi tükeniyor. Tükeniyor. Ve kalan yumurtaların da kalitesi gün be gün maalesef bozuluyor. Bu nedenle özellikle 40 yaş civarına yakınsa bir kadın, 35 ile 40 yaş arasındaysa ve çocuk sahibi olmak istiyorsa gün kaybetmemeli. 40 yaşından sonra ise bu daha da kritik hale geliyor. Orada artık böyle her döngünün kıymeti çok daha fazla. Her yumurtanın peşinden koşmak gerekebiliyor. Tabii ki buna sosyal imkanlar, ekonomik imkanlar el verdiği sürece biz hastalara şunu söylüyoruz. Tüp bebek tedavisi için en iyi zamanlama mümkün olan en kısa zaman. Sadece bu tanı konulduysa en kısa zamanda tedavi Ne yapmak kadar erken doğru. o kadar iyi. Evet, tabii ki. Peki tüp bebek hastaları içinde en zor hasta grubu hangisi oluyor hocam? İşte bu biraz evvel bahsettiğimiz maalesef ileri yaş grubundaki hastalar bizim O için... zorluyor. Yani hastanın hiçbir şeyine bakmadan sadece kimlik kartına bakarak, doğum tarihine bakarak hastanın tedavi başarısı hakkında fikir sahibi olabiliyoruz. O yüzden ileri yaştaki hastalar bizim için en zor hastaların başında geliyor. Onun dışında erkek infertilitesinde hiç sperm bulamadığımız ya da sperm kaliteleri çok düşük olan hastalar ya da tekrarlayan gebelik kaybı olup da bunun altında herhangi bir sebep bulunamayan, bizim genellikle bağışıklık sistemine ihale ettiğimiz hasta grubu, bu hastalarda maalesef gebelik başarısı, siz tüp bebek tedavisi yapsanız bile maalesef aynı sonuçla, yine tekrarlayan gebelik kaybıyla sonuçlanabiliyor. Özetle birinci sırada kadın yaşını sayabiliriz. İkinci sırada erkeğin sperm parametrelerinin çok düşük olması ya da çok kötü olması, tekrarlayan gebelik kaybı hastaları olabilir. Bir de buna kadın rahminin ince olması, yani endometrium dediğimiz o yatağın, rahim yatağının ince olması da yine bizim en çok zorlandığımız hasta grubu. Tabii sperm kalitesi de çok önemli burada değil mi hocam? Tabii sperm de sonuçta embriyo, yumurta ve spermden oluşuyor. Yani erkeğin de sağlıklı bir hayat sürmesi, çalışma koşullarının etkileri, kimyasal maddeye maruziyet, çocukken geçirdiği hastalıklar, geçirilmiş operasyonlar, daha önceki tedavilerde yaşanan olumsuzluklar gibi biz onun dosyasını incelediğimizde onunla ilgili de bir öngörüde bulunabiliyoruz. Peki hocam tüp bebek tedavisinde bu da çok konuşuluyor. 3. gün mü, 5. gün mü? Embriyolar. Yani şimdi şöyle aslına bakarsanız embriyo transferi için bir detay sayılabilir bu. Tüp bebeğin mantığı aslına bakarsanız laboratuvar aşamasında embriyoların yarıştırılması, o embriyoların bir finish çizgisine varması üzerine dayalı kısa bir mantığa dayanıyor. Yani 5 gün embriyoları takip ediyoruz. Eğer elimizde birden fazla embriyo varsa bunlardan hangisini seçeceğimize karar vermek için
O embriyoların takibi bizim için önemli. 3 günde takip edebiliriz, 5 günde takip edebiliriz. 3. günde bu embriyolar eğer yeterince fazlaysa o zaman 5. güne kadar takip edip o aşamayı da aşabilen embriyoları transfer etmek akıllıca olabilir. Fakat elimizde 2'den daha az, yani 1 ya da 2 embriyo varsa yani bu durumda 3. gün embriyo transferi de düşünülebilir. Neden? Çünkü laboratuvar koşulları ne olursa olsun anne rahminin koşullarına benzemiyor. Biz onu taklit etmeye çalışıyoruz Doğru, laboratuvarda. tabii. Belki o embriyoyu doğal ortamına koyduğumuzda laboratuvarda göstereceği başarıdan daha iyi bir başarı gösterip belki implante olacak, yani tutunacak ve gebelik oluşturacak. Bu nedenle bu embriyolara da şans vermek adına 3. gün embriyo transferinde zaman zaman gerçekleştiriyoruz. Yani böyle kesin bir kanaat olarak illa 5. gün embriyosu her zaman idealdir ve 5. güne mutlaka gitmeliyiz diye bir şart yok. Tüp bebek tedavisinde fazla kalan embriyolar dondurulabiliyor mu? Birkaç tanesini diyelim transfer ettiniz hocam. Kalanı ne yapıyorsunuz? Şimdi bazen hastalar bunu soruyor. Doktor bey, şimdi biz böyle benim bütün yumurtalığımın hepsini mi alacaksınız? Hayır, yumurtalığı almıyoruz. İçinden yumurtaları geliştiriyoruz. Peki benim yumurtalarımı alınca bana yumurta kalacak mı? Menopoza mı gireceğim? Hayır, tabii ki girmeyeceksiniz. Çünkü o ay yüzeye çıkan yumurtaları biz kullanıyoruz. Biz kullanmasak zaten bu yumurtalar vücudun çöplüğüne gidecekler. Değil mi hocam, o regl döneminde? Evet, o adet döngüsü içerisinde bu yumurtalar yüzeye çıkacaklar ve yüzeye çıkanlardan bir tanesi seçilecek, kalanlar da ölecekler. Yani bu doğal döngü böyle. Doğal döngü. Her ay Biz yaşadığımız. sadece o ölmeye programlanmış olan belli sayıdaki yumurtayı kurtararak onları büyütüp toplayıp dışarı alıyoruz ve bunlar içerisinden embriyolar oluşturuyoruz. Ama biz normal fizyolojiye göre daha fazla embriyo oluşturuyoruz. Bir tane lazım bize ama biz 5 tane oluşturuyoruz. Niye? Doğruyu seçelim, bulalım, en kalitelisini verelim. Kalanları ne yapıyoruz? Kalanları da böyle bir hakkımız var yasal olarak. Bunların saklanması mümkün. 5 yıl boyunca saklayabiliyoruz. Hasta bir daha tedavi zahmetine girmesin, aynı süreçten bir daha geçmesin, tekrar o enjeksiyonları olmasın diye o embriyoları güvenli bir şekilde saklayabiliyoruz. Bütün merkezler bunu yapıyor. Bu embriyolar 5 yıl boyunca saklandığında herhangi bir zarara uğramıyor, herhangi bir kalite kaybına uğramıyorlar. 5 yıl sonra? 5 yıl sonra da aslına bakarsanız hastalar onay verirse 5 yılın sonrasında da bu embriyolar takip ediliyor. Yani kimse o embriyoları çözüp imha edemez. Hasta çift bunu istemediği sürece. Yani diyebilirler ki yok biz vazgeçtik, çocuk sahibi olmayacağız, bir tane yaptık. İstiyorduk ama ilk başta ikinciyi, şimdi vazgeçtik. O embriyolarımızı imha edin dediklerinde yasa gereği gelip merkeze başvurduklarında embriyoları uygun koşullarda imha ediliyor. Ama 5 yıldan sonra eğer takibini istiyorsa yine her yıl bunu merkeze bildirerek o embriyoları takip edebiliyorlar. Ve bu embriyolar da yine daha önceki kaliteleriyle benzer kalitede çıkıyor. Eğer merkezin dondurma protokolü uygunsa, embriyoloji ekibi bu konuda hassas davranıyorsa o embriyolar ilk 5 yıl içerisinde nasıl çıkıyorsa sonra da genellikle öyle çıkıyorlar. Bu dondurulan embriyoyla normal taze embriyo arasında bir fark oluyor mu hocam? Bununla ilgili çok fazla çalışma var. Yani acaba embriyolar dondurulurken Biz herhangi tabii bir... gıdalardan yola çıkıyoruz Evet, siz de hocam. öyle düşünüyorsunuz. Biz de öyle düşünüyoruz. Tabii ki fresh transfer, mümkünse fresh transferi biz de, yani taze transferi tercih ediyoruz. Ama bazen mümkün olmuyor. Bazen teknik sebeplerle yapmamak daha doğru oluyor gebelik başarısı adına. Ya da dediğimiz gibi fresh transfer yaptınız ama bu embriyo kalmıştı. İkinci deneme için ya da ikinci kardeş için bunu yapıyorsunuz. Ziyan etmek istemezsiniz sonuçta. Bu embriyolarla ilgili çok çalışma yapılmış. Acaba bu çocuklarda herhangi bir organik bir problemleri var mı? Organlarında bir anormallik var mı? Ya da psikolojik olarak bu çocuklarda bir sorun var mı? Yapılan hiçbir çalışma bu embriyoların diğerlerinden daha farklı olduğunu ya da bu bebeklerin ya da bu çocukların geleceklerinde onları bekleyen kötü bir sürpriz olduğunu gösteren herhangi bir çalışma yok. O yüzden biz de gönül rahatlığıyla hastalarımıza bu embriyoları dondurup daha sonra transferini gerçekleştiriyoruz. Söz konusu değil o zaman hocam. Evet. Hocam son olarak tüp bebek yapmak isteyen ebeveyn adaylarına söyleyeceğiniz bir cümle. Şöyle, tüp bebek tedavisi basit, güvenilir bir tedavi, kısa süren bir tedavi, maliyeti çok yüksek değil,
kendinize doğru bir hekim seçerek eğer bu tedaviye ihtiyacınız varsa güvenle bu tedaviyi uygulayabilirsiniz. Evet, bunu da Türkiye'de en iyi şartlarda, en iyi şekilde yapıldığını Yapan birçok merkez, birçok meslektaşım var benim gibi. Harikasınız hocam. Çok teşekkür ederim. ederiz. Sağ olun. Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hemen geri geliyorum.